Doğu Roma İmparatoru II. Manuel'in Çelebi Sultan Mehmed'in vefatı üzerine Yıldırım Bayezid'in oğlu Mustafa Çelebi'yi serbest bırakması, onunla anlaşmalar yaparak Sultan Murad için büyük bir gaile açması, Sultan Murad'ın intikam hislerini kabartmıştı. Amcası Mustafa Çelebi'nin isyanını muvaffakiyetle bastıran Sultan Murad, Doğu Roma'dan intikam almak için hazırlıklara başladı. Sultan Murad'ın galibiyeti Roma İmparatorunu korkutmuştu. Mustafa Çelebi'yi serbest bırakıp onu Murad'la mücadeleye tahrik ederken Osmanlı'nın yıllarca taht kavgası yaşayıp zayıflayacağını düşünen imparatorun hesapları tutmamıştı. Sultan Murad, amcasıyla olan taht kavgasını kansız denecek derecede zayiatsız bir şekilde hallettiğinden Osmanlı kuvvet kaybına uğramamıştı. Bu sebepten hayli korkuya kapılan İmparator Manuel, Sultan Murad'a bir elçilik heyeti göndererek onun padişahlığını tebrik etmek ve aradaki soğukluğu gidermek istemişti. Fakat Sultan Murad, savaş hazırlıklarını tamamlayana kadar elçileri kabul etmemiş, daha sonra da elçileri huzuruna alıp imparatora gereken cevabı İstanbul surları önünde vereceğini bildirmişti. Ardından Mihaloğlu Mehmet Bey'i 10.000 kişilik bir kuvvet ile İstanbul çevresini vurmak üzere görevlendirdi. Mihaloğlu, Doğu Roma arazilerini yağma ederek kısa sürede İstanbul hariç tüm Roma topraklarını tamamen zapt etti. Ardından Sultan Murad Han 20.000 kişilik bir kuvvetle İstanbul üzerine yürüdü. İstanbul 6. defadır ki Osmanlı tarafından kuşatılıyordu. Kuşatmaların ilk 4'ü Yıldırım Bayezid, 5.'si Musa Çelebi tarafından yapılmıştı. Rumlar her kuşatılmada Türklerin başına yeni gaileler çıkarmak istemişler, bu sayede kurtuluşlarını hazırlamışlardı. Şimdiye kadar yapılan kuşatmaların en şiddetlisi Yıldırım Bayezid'in son kuşatmasıydı. İstanbul teslim şartlarını görüşmeye hazırlanırken Osmanlı topraklarına giren Timur, Doğu Roma'yı kurtarmış ve ömrünü de yarım asır uzatmıştı. Timur Anadolu'ya girdiğinde İstanbul'da kutlamalar yapılmış ve Galata'ya Timur bayrağı asılmıştı. İşte Timur gailesinden sonra tekrar toparlanan Osmanlı Devleti, Sultan Murad'ın emrinde yeniden İstanbul'u kuşatıyordu. Sultan Murad ve ordusu İstanbul önlerine gelmiş ve ordugahını kurmuştu. Bu sırada Roma İmparatoru Manuel, barış için padişaha bir heyet gönderdiyse de red cevabı aldı. Şehir, Yaldızlı Kapı'dan Haliç'e kadar kara tarafından tamamen sarılmıştı. Şehir surlarının çıkış kapılarından bir ok atımı uzaklıkta siperler kazdırıldı. Ayrıca şehrin burçlarıyla aynı uzunlukta tekerlekli kuleler yaptırıldı. Bir taraftan lağımcılar, surların altından şehre girmek veya surları patlatmak için lağımlar kazıyordu. Bu sırada surları dövmek için getirilen toplar, şehir surlarının zayıf noktalarını hedef alarak top atışına başladılar. Şehir yaklaşık bir ay boyunca aralıksız olarak top ateşine tutuldu. Bu sırada hayli yaşlanmış olan İmparator Manuel hasta haldeydi. Zaten bütün işler oğlu 8. Ioannis'in elinde bulunuyordu. Bu kuşatma sırasında İstanbul'da bulunan tarihçi Kananos'un anlattıklarına göre muharebe hayli şiddetli olmuş, papazlar ve kadınlar bile silahlanarak şehri korumak için seferber olmuştu. İstanbul surları üzerindeki mancınıklardan atılan taşlar ve ateşli silahlar Osmanlı askerine ulaşamamıştı. İşte tam bu sıralarda Osmanlı ordusunun moralini yükselten bir olay daha oldu. Yıldırım Bayezid'in damadı olan büyük alim Emir Sultan Hazretleri 500 talebesiyle gelerek muhasaraya iştirak etmişti. Beyaz bir at üzerinde levendane boyu ve simasındaki hatların necabetiyle herkesin nazarı dikkatini celbediyordu. Gazilere dualar ettikten sonra kendisi de bizzat muhasaraya katıldı. Artık herkeste İstanbul'un fethedileceğine dair bir kanaat oluşmuş ve gayretler 2 katına çıkmıştı. Türk ordusundaki bu değişiklik Romalıların da dikkatini çekmiş ve şehir halkında müthiş bir ümitsizlik meydana gelmişti. Osmanlı ordusu 24 Ağustos'ta umumi hücuma geçti. Türkler bir sel gibi Altın Kapı ile Odun Kapısı arasındaki surlara yüklendiler. Yaşlı imparatorun oğlu Ioannis
Sen Romen kapısını müdafaa eden askere kumanda ediyor ve askerine dinleri, ocakları ve hürriyetleri için harp ettiklerini hatırlatarak onları Müslümanlara karşı mukavemete teşvik ediyordu. Savaşta bulunan Kananos'un anlattıklarına göre o gün İstanbul ahalisinin neredeyse tamamı müdafaa için hazırdı. Kadınlar ve çocuklar kılıç yerine tırpan kullanıyor, fıçıların alt tahtalarından kalkan yapıyorlardı. Keşişler ve papazlar bile silahlanmışlar ve her yerde seyyidlerin ve dervişlerin karşısına geçiyorlardı. Muharebenin en şiddetli zamanlarında bir taraftan kopan Allah ve Muhammed sadalarına Romalıların cevaben yüksek sesle söyledikleri İsa ve Meryem kelimeleri işitiliyordu. Bu inatçı bir mücadele, müthiş bir velveleydi. Türkler o gün akşama kadar üzerlerine dökülen kaynar sulara, Rum ateşine ve atılan taşlara aldırmadan surlara tırmanabilmek için çaba sarf ettiler. Kuleleri ve surlara dayadıkları merdivenleri suyla söndürülemeyen Rum ateşine dayanamayarak yanıyordu. Romalılar gerçekten iyi bir müdafaa vermişlerdi. Osmanlı ordusu nihayet güneş battıktan sonra ordugahına çekilmişti. Yatağında can çekişmekte olan İmparator Manuel'in Sultan Murad'ın geliyorum diye gönderdiği haberden beri tek düşüncesi bu derde bir çare bulmaktı. Barış ve anlaşma tekliflerinin reddedilmesinden hemen sonra bu derde bir çare bulmuş ve ölmeden önce amacına ulaşmıştı. Çelebi Mehmed'in oğullarından Mustafa, babası vefat ettiğinde henüz 12 yaşında Hamidili Sancak Bey'i bulunuyordu. Ağabeyi Murad'ın tahta çıkması üzerine öldürülmekten korkarak Karamanoğlu'nun yanına kaçmıştı. İstanbul'un 2. Murat Han tarafından kuşatılması ile birlikte yaşlı Roma İmparatoru Manuel, Şehzade Mustafa'nın Lelası Şarapdar İlyas Bey'e elçiler ile birlikte bol miktarda altın göndermiş, çok daha fazlasını vaat etmiş ve saltanat davasında kendilerini her bakımdan destekleyecekleri vaadinde bulunmuştu. İmparator aynı zamanda Anadolu beyliklerini de ittifaka davet ediyordu. Genç şehzadenin saltanatı elde etmesi halinde kavuşacağı nimetleri düşünen İlyas Bey için şehzadeyi ikna etmek zor olmadı. Karaman, Kermiyan ve Candar beyleri de kendisini destekleyerek kuvvetler gönderdi. Neticede Şehzade Mustafa toplanan kuvvetlerle Bursa üzerine yürüyüşe geçti. Şehzade Mustafa Çelebi'nin çıkardığı hadisenin Yıldırım'ın oğlu Mustafa Çelebi vakasıyla karıştırılmaması için tarihçiler tarafından bu ikincisine Küçük Şehzade Mustafa Çelebi denmiştir. Böylece Sultan Murad hükümdarlığının ilk yılları içinde önce amcası Mustafa Çelebi, sonra da kardeşi Mustafa Çelebi'nin saltanat davaları ile uğraşmak zorunda kalmıştı. Mustafa Çelebi saltanat iddiasına kalkıştığı zaman Lelası Şarapdar İlyas onun veziriydi. Şehzade yaşça epeyce küçük bulunduğuna göre imparatorun kışkırtmalarına kapılan muhakkak ki Mustafa'dan ziyade onun Lelası Şarapdar İlyas'tı. Menfaat ve mevki düşkünü bir adam olduğu daha Çelebi Mehmet zamanında meydana çıkan Şarapdar İlyas'ın küçük şehzadeyi hırsına alet ettiği şüphesizdi. Nihayet beylik askerleriyle Bursa'ya gelen Şehzade Mustafa, şehrin kendisine teslim edilmesini istedi. Bursa halkı, temsilciler vasıtasıyla Sultan Murad'a sadakat için yemin ettiklerini, bu sebeple Bursa anahtarlarını teslim edemeyeceklerini beyan edip özür dilediler. Şehri almak için zorlamaları halinde müdafada bulunacaklarını, bunun da zamanlarını alacağını belirttiler. Ayrıca Karamanoğlu kuvvetleriyle Bursa şehrinin vurulmasının halk nezdinde bir nefrete dönüşeceğini söyleyerek onlara altın ve hediyeler verdiler. Bunun üzerine Şarapdar İlyas Bey onların teklifini kabul ederek kuşatmayı kaldırdı ve İznik şehri üzerine yürüdü.
İznik Kalesi Mustafa Çelebi'ye direnmiş ve 40 gün boyunca muhasara edilmişti. Nihayetinde şehir Mustafa Çelebi tarafından ele geçirilmiş ve burada kendi hükümdarlığını ilan etmişti. Bu suretle Osmanlı mülkünde yeniden ikinci bir hükümdar meydana çıkmış oluyordu. Anadolu'da bütün bu olup bitenlerden henüz Sultan Murad'ın haberi yoktu. O, İstanbul kuşatmasıyla meşguldü. Sultan Murad, şiddetli saldırıları idare etmekteyken ordugaha gelen bir ulak Sultan Murad'a şu haberi getirdi. Kardeşin Mustafa Bursa'ya girdi. Şehir halkı kendisini çok iyi karşıladı. Oradan da Şarabdar İlyas'la birlikte İznik'e gittiler. Kuşatmanın en şiddetli anlarında gelen bu haber Sultan Murad'ın bütün maneviyatını alt üst etmişti. Bu haber üzerine ertesi gün kati bir emirle kuşatma kaldırılmış ve Türk ordusu alelacele İstanbul'dan çekilmişti. Türklerin aniden kaçarcasına uzaklaşmalarını seyreden Romalılar büyük bir sevinçle kutlamalar yapmaya başladılar. Onlar Hazreti Meryem'in semadan inerek kendilerini kurtardığını düşünüyorlardı. Öte yandan Sultan Murad ordusuyla derhal Gelibolu'ya hareket etmiş ve karşıya geçerek İznik'in yolunu tutmuştu. Sultan Murad bu arada işi kolay yoldan halletmenin çarelerini araştırarak Küçük Şehzade'yi alet eden Şarabdar İlyas'ı ondan ayırmaya çalıştı. Şarabdar İlyas'a adamlar göndererek kendisini Anadolu Beylerbeyliğine tayin edeceğini bildirdi. Şarabdar İlyas'a giden adamlar Beylerbeylik menşurunu da beraberinde götürmüşlerdi. Sultan Murad'ın İlyas'tan istediği esas mühim şey kendisi gelinceye kadar Şehzade Mustafa'nın kaçmasına fırsat vermemesi ve onu oyalamasıydı. Şarabdar İlyas tıynetini bir defa daha gösterdi. Vaktiyle Çelebi Mehmed'in taraftarı iken Emir Süleyman'ın vaat ettiği menfaat mukabilinde derhal Çelebi Mehmed'i bırakarak karşı tarafa geçmiş olan Şarabdar İlyas bu defada saf değiştirmekte tereddüt etmedi. Anadolu Beylerbeyliğine konduğunu öğrenince kendisinden istenen şeyleri pek ustalıkla başardı. Sultan Murad'ın kalabalık bir orduyla Anadolu'ya geçtiğini öğrenen beylik komutanları Mustafa Çelebi'yi Karaman'a götürmek istedilerse de Şarabdar İlyas türlü bahanelerle şehzadeyi oyaladı. Sultan II. Murad evvela Akıncı Kuvvetleri Komutanı Mihaloğlu Mehmet Bey'i İznik'e sevk etmişti. Neticede bu öncü kuvvetler bir sabah ansızın İznik'i bastılar. O sırada Mustafa Çelebi hamamda bulunuyordu. Onun Beylerbeyi Taceddinoğlu Mahmud Bey, efendisine derhal bir at bulup kaçırmak istedi. Ancak karşısına Mihaloğlu Mehmet Bey çıkmıştı. Yapılan çarpışmada Mahmud Bey yaşlı Akıncı Bey'ini atından düşürerek öldürdü ise de kaçıp kurtulmaya muvaffak olamadı. Beylerinin şehit edildiğini gören Mihaloğlu'nun Akıncıları derhal Mahmud Bey'i yakalayıp parça parça ettiler. Bu kargaşada Şarabdar İlyas Küçük Şehzade'yi yakalayarak kucağına alıp ata bindirdi. Tehlikeyi Taceddinoğlu'nun kendisini kaçırmaya uğraştığı sırada ancak anlayabilen zavallı şehzade bu defa Şarabdar İlyas'a "Hey lalam, beni nereye götürüyorsun?" diye sordu. İlyas da ona "Ağabeyine teslim edeceğim" cevabını verince Küçük Şehzade "Beni ağabeyime teslim etme, ağabeyim bana kıyar" sözleriyle yalvarmaya başladıysa da İlyas, şehzadenin sözlerine kulak asmayarak onu İznik önüne gelmiş bulunan Sultan Murad'a götürdü. Mustafa Çelebi, padişahın emriyle İznik dışında bir incir ağacının altında boğularak idam edildi. Cenazesi Bursa'ya gönderilerek babası Çelebi Sultan Mehmed'in türbesine defnedildi. Şarabdar İlyas Bey'in hareketi beyler katında hoş görülmemişti. Kendisine "Niçin böyle ihanet ettin?" dediklerinde görünüşte "Ben ihanet ettim ama gerçekte isabet kıldım. Zira eğer bıraksam bu iki asker kapışıp birbirine girip iklimi haraba verirlerdi. Umumi zarardan hususi zarar ehvendir"
Ve hem biri dahi bu kim, ben efendim oğluna yaramaz iş etmedim. Bu dünyanın murdarına bulaşmadan şehit ettirdim. Cemi alem rahat oldu ve hem bizden önce gelenler bu kanunu koymuşlar diyerek hadiseyi tevile çalışmıştı. Buna rağmen beyler katında rağbet ve itibarı kalmamıştı. Küçük Şehzade Mustafa Çelebi hadisesi böylece amcasınınkinden daha kısa ve daha kolaylıkla halledilmiş oldu. Sultan II. Murat İstanbul muhasarasını kaldırmakla kardeşinin fazla taraftar toplamadan hakkından gelip tahtını emniyete almıştı. Fazla vakit kaybetmeden isyanı ortadan kaldırmaya teşebbüs etmesi, memleketin ikiye bölünmesini ve milletin kardeş kanı akıtmasını da önlemiş oldu. Bu isyanın da siyasi yollarla fazla uzamadan halledilmiş olmasıyla fetret devrinin bütün izleri silinmiş oldu.